Bugünkü incelememizde sizin için seçtiğimiz kaynaklardan yola çıkarak bayağı sıra dışı bir konuya giriyoruz. Posadizm. Evet, posadizm. Elimizdeki materyaller, Wikipedia ve çeşitli makaleler. Amacımız ne? Bu 20. yüzyılın ilginç Troçkist akımı nedir? Temel fikirlerine niye bugün bile konuşuluyor? Belki de şaşırtıcı şekillerde konuşuluyor. Kesinlikle öyle. Komünizm, nükleer savaş ve uzaylılar arasındaki bağlantıyı merak ediyorsanız tam yerdesiniz. Haydi bakalım nedir bu posadizm? Posadizm gerçekten de Marksist düşüncenin en beklenmedik yorumlarından biri. İşe belki kurucusu J. Posadas kimdir? Bu akım nasıl doğdu? Oradan başlamak lazım. Evet, J. Posadas. Kaynaklara göre asıl adı Homero Romulo Cristalli Frasnelli. Arjantinli bir Troçkist. Hı hı. Yani Troçki'nin takipçilerinden. Yoksulluktan gelmiş, sendikacılık yapmış, hatta gençliğinde futbol oynamış, Estudiantes'te falan. Enteresan bir başlangıç. Evet. Sonra 1950'lerde 4. Enternasyonel var ya, Troçkistlerin uluslararası örgütü, onun Latin Amerika bürosu lideri olmuş. Bayağı yükselmiş aslında. Peki sonra ne oldu da kendi yoluna gitti? İşte kritik nokta 1962. O yıl 4. Enternasyonel'den kopuyor. Temel anlaşmazlık da şu: Posadas nükleer savaşın kaçınılmaz olduğunu düşünüyor. Hatta daha da ileri gidip bunun arzulanır olduğunu söylüyor. Arzu edilir. Neden ki? Ona göre, yani Posadas'a göre topyekün bir nükleer felaket yaşanacak. Bu felaket hem kapitalizmi hem de Sovyetler gibi ülkelerin Stalinist bürokrasi dediği yapıları yok edecek. Ve ancak ondan sonra dünya devrimi mümkün olacak, sosyalizmin önü açılacak. Vay canına. Yani yıkılsın dünya yeniden kuralım mantığı ama nükleer savaşla. Bu fikir tabii ana akım Troçkistlerden ayrılmasına neden olmuş. Aynen öyle. Bu savaş devrim tezi onu tamamen yalnızlaştırdı diyebiliriz uluslararası harekette. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor şimdi. Nükleer savaş savunuculuğu zaten yeterince radikal ama Posadas bununla kalmamış. Kaynaklarda bir de UFO'lar meselesi var. Bu nasıl giriyor işin içine? Evet, posadizmin belki de en çok bilinen, popüler kültürde dalga geçilen yönü bu. Posadas şuna inanıyordu: eğer bir medeniyet gezegenler arası yolculuk yapabiliyorsa, bu ancak ileri düzeyde komünist bir toplumda mümkün olabilir. Neden peki? Çünkü ancak komünist bir toplumda bilimsel gelişme kâr amacı gütmeden tüm insanlık ya da tüm varlıklar için kullanılır. Kapitalist bir sistemde bu mümkün değil ona göre. Dolayısıyla dünyayı ziyaret eden uzaylılar varsa bunlar mutlaka komünisttir. Yani uzaylı yoldaşlar. Aynen, komünist uzaylı yoldaşlar. Hatta diyordu ki bu yoldaşlar dünya devrimine yardım etmeye hazırlar. Bizim onlara çağrı yapmamız lazım. Gelin bu yoksulluğu, savaşı bitirmemize yardım edin dememiz lazım. İnanılır gibi değil. Komünist uzaylılardan yardım istemek. Politik bir teoriden çok bilim kurgu gibi hakikaten. Peki bu acayip fikirlerin yanında bilime genel bakışı nasıldı? Orada daha mantıklı bir tarafı var mıydı? Aslında bilime çok büyük bir inancı vardı. Hatta belki de aşırı bir inanç. Kapitalizmden kurtulan bilimin, yani zincirlerinden boşalan bilimin, açlık, sefalet, hastalık gibi tüm sorunları çözeceğini düşünüyordu. Sovyetlerin ve Çin'in uzay çalışmalarını falan çok destekliyordu bu yüzden. Hatta Sovyetlerin bir kadını uzayda doğurtma planı olduğu iddiasını duyunca bunu övmüş, işte ileri toplum budur demiş. Vay. Ama işi biraz daha ileri götürmüş. Mesela yunuslarla iletişim kurabileceğimize inanıyordu. Onların da zeki varlıklar olduğunu düşünüyordu. Hatta gelecekte insanların amip gibi eşeysiz üreyeceği, cinselliğin ortadan kalkacağı bir tür transhümanist gelecek tahayyülü bile vardı. Yunuslarla iletişim, eşeğsiz üreme, gerçekten sınırları zorlayan fikirler. Peki bunlar kağıt üzerinde mi kaldı, pratikte ne oldu? Küba'da aktif olduklarını okumuştum mesela. Evet, Küba meselesi önemli. Posadist gerillalar Küba devrimi sırasında Castro ve Guevara'nın yanında savaşmışlar. Devrimden sonra da bir süre Küba'da faaliyet göstermişler. Castro hükümeti başlarda onlara tolerans göstermiş. Ama Ama Posadistler çok radikal önerilerle gelmişler. Mesela Guantanamo'daki Amerikan üssüne yürüyüş düzenleyelim falan demişler.
Bu tür uzlaşmaz tavırları ve aşırı fikirleri yüzünden Castro yönetimiyle araları açılmış. Anladım. Sonunda Castro onları baş belası ilan etmiş ve yasaklamış. Hatta matbaalarını falan parçalatmış. Zaten 60'ların sonlarından itibaren hareket iyice UFO konusuna odaklanınca, Posadas da biraz paranoyaklaşınca, birçok üyesini ihraç edince falan hareket giderek zayıflamış. Posadas 1981'de ölmüş, sonrasında da hareket büyük ölçüde dağılmış anladığım kadarıyla. Ama işin garibi adı hala duyuluyor, değil mi? Özellikle internette falan. Kesinlikle. Son yıllarda özellikle internet kültürü, mimler falan aracılığıyla posadizme yeniden bir ilgi doğdu ama daha çok ironik bir ilgi tabii. Özellikle bu nükleer savaş ve komünist uzaylılar gibi en uçuk fikirleri üzerinden. Yani bir tür internet fenomeni gibi mi oldu? Biraz öyle oldu, evet. Kendilerine neo-posadist diyen ama genelde bunu mizah amaçlı yapan online gruplar falan var. Akademik eleştiriler ise daha çok hareketin kült benzeri yapısına, Posadas etrafındaki lider kültüne ve Marksizmden kopan irrasyonel argümanlarına odaklanıyor. Peki, tüm bunların anlamı ne sizin için? Şöyle bir toparlarsak, Posadizm, Troçkist bir hareket olarak başlayıp nükleer kıyamet, komünist uzaylılar ve Yunuslarla iletişim gibi hayallere uzanan gerçekten tuhat ötesi bir yolculuk sunuyor bize. Kaynaklarımız da bu sıra dışı ideolojinin kökenlerini, zirvesini ve düşüşünü gösterdi. Evet, bu inceleme belki size de şunu düşündürebilir. İnsanları özellikle böyle büyük kriz veya değişim zamanlarında bu kadar radikal, bu kadar alışılmadık dünya görüşlerine iten şey ne olabilir? Yani mantığın sınırlarını zorlayan, hatta bazen çok daha ötesine geçen bu tür ideolojilerin cazibesi nereden geliyor? Bu hakikaten üzerine düşünmeye değer bir soru olarak kalıyor.